Gökçe ile Astroloji kanalından herkese merhabalar efendim. Evet, 6-12 Temmuz haftasına geldik. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor, değil mi? Gökyüzü bize neler fısıldayacak. Şimdi 6-12 Temmuz haftasında gökyüzü bize gerçekten çok önemli mesajlar verecek. Neler söyleyecek? Hepsi birazdan. Hemen şu başta şu hatırlatmaları yapalım da kurtulalım, değil mi? Ondan sonra videoyu hiç bölmeden sonuna kadar izleyelim. Şimdi astrolojik danışmanlık almak isterseniz, ayrıntılı bir şekilde doğum haritası analizini almak isterseniz bakın efendim, şuraya bir mail adresi bırakıyorum. Bu mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ben de buradan size geri dönüş gerçekleştireceğim. Tabii ki bu güzel kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz ve bu güzel videoların daha fazla kitlelere ulaşabilmesi için ne yapıyorsunuz? Cep telefonlarından hype'liyorsunuz. Desteğiniz benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Oh, kurtulduk şimdi, değil mi? Hadi gelin şimdi detaylı bir şekilde haftanın analizine başlayalım. Evet, ne dedik? 6-12 Temmuz haftasında gökyüzü bize gerçekten çok önemli mesajlar veriyor. Acele etmek yerine ne yapıyoruz? Doğru olanı inşa ediyoruz. Biliyorsunuz son haftalarda yaşanan o belirsizlikler, değil mi? Bekleyişler, kafa karışıklıkları. Bu hafta ne oluyor biliyor musunuz? Tamamen ortadan kalkmıyor. Keşke öyle bir şey diyebilsem. Evet, ortadan kalkmasa da artık böyle birçok konuda olaylara gerçekten farklı bir gözle bakmaya başlayabiliriz. Bakın, bu da çok önemli bir adım. Ya hiç olmasaydı, değil mi? Özellikle bakın, hayatımızı yoran, enerjimizi tüketen veya uzun süredir gerçekten çözümsüz kalan konularla ilgili böyle daha gerçekçi kararlar alma sürecine gireceğinizi de bir kez daha altını çize çize programın başında belirtmek isterim. Bu nedenle bu hafta sadece yaşanan gelişmeleri değil de bu gelişmelerin bize aslında ne öğretmeye çalıştığına sanıyorum dikkat etmek çok daha doğru olacak. Evet, haftanın ilk önemli gökyüzü olayı bakın başlıyor. 6 Temmuz'daki Güneş-Satürn karesi olacak. Şimdi bu ne olacak? Evet, güzel bir soru. Bakın, bu etki sorumluluklarımızı, iş hayatını, kariyeri, aile büyüklerini, resmi işleri ve otorite figürleriyle olan ilişkilerimizi gerçekten ön plana çıkarabilir. Bazı planlarda gecikmeler yaşanabilir mi? Evet. Beklediğimiz destekler hemen görülemeyebilir mi? Evet. Ya da üzerimizde daha fazla yük hissedebilir miyiz? Bunların hepsini yaşayabiliriz. Ancak bu açı aynı zamanda eksik kalan noktaları da fark etmemizi, daha sağlam temeller kurmamızı ve uzun vadede bize gerçekten fayda sağlayacak düzenlemeleri yapmamızı da elbette destekliyor. Bir zahmet, değil mi? O kadar da olsun. Evet, sabırlı ve planlı hareket edenler için aslında gerçekten kalıcı sonuçlar elde etmek mümkün olabilir diyebiliyorum. Şimdi geldik 7 Temmuz'a. 7 Temmuz'da Neptün geri hareketine başlıyor. Yani bu ne demek? Neptün retrosu. Retrolar aman Allah'ım. Evet. Şimdi çoğu zaman korkutucu anlatılsa da aslında bu süreç hani gerçeklerle yüzleşmek, hayallerimizi yeniden değerlendirmek için aslında çok ama çok önemli fırsatlar sunuyor. O yanlış beklentiler, gereksiz fedakarlıklar, belirsiz kalan ilişkiler veya hedefler çok daha net görünmeye başlayabilir bu süreçte. Özellikle bakın, uzun süredir cevap bulamadığınız bazı soruların yavaş yavaş açıklığa kavuştuğunu da görebilirsiniz veya çok net hissedebilirsiniz. Önümüzdeki aylarda sezgilerimiz güçlenirken gerçekten ne istediğimizi daha iyi fark edeceğimiz bir döneme de giriyoruz. Evet, bence haftanın en dikkat çekici gelişmelerinden biri 9 Temmuz'da Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesi olacak. İşte bu geçiş ilişkilerde, maddi konularda daha gerçekçi, daha planlı ve hatta daha düzenli hareket etmemizi sağlayabilir. Eksikleri tamamlamak, işte o bozulan dengeleri yeniden kurmak, bütçeyi gözden geçirmek, bakın bu aralar çok önemli. Her zaman önemli ama bu aralar daha da önemli. Sağlıkla ilgili yeni kararlar almak ve günlük yaşamı daha verimli hale getirmek adına aslında çok destekleyici etkiler elbette devrede olacak. Yani genel olarak bu hafta aslında gökyüzü büyük riskler almaktan çok o mevcut hayatımızı böyle daha sağlam hale getirmemizi bize tavsiye ediyor. Ben de şiddetle tavsiye ediyorum ve altını çiziyorum. Özellikle bakın, ilişkiler, para, iş düzeni, o geleceğe yönelik planlarda atılacak o bilinçli adımlar var ya, işte bunlar önümüzdeki dönemin zaten bize temellerini oluşturacağı için
Aman diyorum, çok sağlam adımlar atın. Emin değilsek de yani sırf adım atmak için de değil mi? O adımı atmayalım bence en azından bu süreçte. Evet, ana tablo haftalık olarak şimdi 6, 7 ve 9 Temmuz dedik değil mi? 3 aşağı 5 yukarı tarihler belli. Peki bu ana tablo bizi burçlar kısmında, yükselen burcumuz, ay, güneş burcumuz kısmında değil mi? Nasıl etkileyecek? Aşkta, parada, kariyerde, ilişkilerde, evlilik, aile, resmi işler ve tabii ki o beklenen gelişmeler konusunda 12 burcu tabii ki tek tek değerlendirme aşamasına geldim. Evet, her zaman olduğu gibi sevgili Koç ve yükselen Koçlarla haftaya başlayalım. Bakalım sizi bu hafta neler bekliyor? Şimdi bu hafta günlük yaşamınızı ilgilendiren konularda bakın gerçekten önemli düzenlemeler yapabileceğiniz bir süreç ve hafta. Şimdi Güneş-Satürn karesi size biraz sorumluluklarınızı hatırlatacak. Hatta böyle hani uzun süredir ertelediğiniz o bazı işleriniz var ya, bunları tamamlamak konusunda da size olabildiğince destekleyecek. Yani arkanızdayım, sizi destekliyorum. Bir zahmet siz de şu adımı atın diyecek size. Özellikle resmi kurumlar, banka işlemleri veya aboneliklerle ilgili böyle o süreçlerde planlı hareket ettiğiniz bir sürece hani istediğiniz sonucu alma ihtimalinizin de oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani bu hafta bu anlamda da gerçekten desteklenebilen bir haftadasınız. Maddi tarafa baktığımda ise böyle hani elinizde bulunan bir malı, ne bileyim bir araç olabilir ya da hani uzun zamandır böyle değerlendirmeyi düşündüğünüz değerli bir eşya vardır. Değil mi? Hepimizin hayatında vardır işte dönem dönem böyle düşünceler. İşte bunlar o beklediğiniz şartlar da elden çıkarabilirsiniz. Yani atıyorum işte aracınızı mı satmak istiyorsunuz? Satabilirsiniz. İşte uzun zamandır bir evinizi satma gibi bir düşünceniz mi var? Satabilirsiniz. Ya da bir eşya vardır, tamam mı? Değerlidir bu. Evet, bunu elinizden çıkartacaksınızdır. Yani bir para ihtiyacınız vardır değil mi? Hani maddi anlamda sıkışmışsınızdır. Bakın bunu değerlendirin. Bu anlamda destekleniyorsunuz. Harcamalarınızı biraz daha böyle kontrollü yönetmenizi de sizden isteyebilirim. Neden? Çünkü önümüzdeki haftalar için aslında size çok önemli bir avantaj sağlayacak, tamam mı? Yapmış olduğunuz bu küçücük hamle ve hareket. Yani para konusunda evet destekleniyorsunuz ama desteklenirken de hani bol keseden de dağıtmayın derim. İlişkiler kısmında da şimdi Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesi demiştim, hatırlıyor musunuz? İşte bu durum o birlikte hani ilişkinizde somut konuların konuşulmaya başlanabileceği bir dönem demektir. Birlikte yaşama kararı alabilirsiniz. Ev düzeni oluşturabilirsiniz. Yani birlikte yaşayacaksınız. Nerede yaşayacaksınız? Aynı evin içinde, evet. Ya da ne bileyim böyle ailelerin de artık tanışması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu ne demektir? İlişkinizi artık ciddi bir boyutta daha ileriye taşıyacaksınız. Böyle bir gelişme de yaşanabilir, gündeminize gelebilir. Elbette tabii ki hani ilişkiyi daha sağlam temeller üzerine kurmak konusunda da destekleniyorsanız bu hamleyi de değil mi yaparsınız diyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Aile içinde de böyle uzun süredir hani farklı fikirlerin konuşulduğu bir konuda ortak bir karar alınacak. Yani böyle hani herkesin aynı noktada buluşması elbette kolay olmaz değil mi? Mümkün değil. Yani evde 3 kişi oluyoruz. Mesela biz kendimizden de örnek verelim. Biz 3 kişiyiz. Bir konu var. Herkes farklı farklı. Hadi gel bakalım işin içinden çıktı mı, bir orta yolu bul. Bir de böyle hani ailevi bir konu varsa ve kalabalık bir ortamda tabii ki kolay kolay hani orta yolu bulmak zor olur ama bu hafta uzlaşma zemini oluşturmanız olabildiğince mümkün görünüyor. Yeter ki tavrınız, tarzınız bir tık böyle samimi olsun derim. Sosyal çevrenizde de katılacağınız bir davet, toplantı veya organizasyon sayesinde de hani ilerleyen dönemlerde belki işinize yarayabilecek yeni fırsatlar, yeni insanlar karşınıza çıkabilir. İşte kuracağınız o bağlantıları düşündüğünüzden daha değerli hale gelebilecek. Yani hani siz ya ne var canım, bir insanla tanışıyorum, hayatım ne kadar değiştirebilir ki gibi düşünebilirsiniz ama hayır. Gerçekten düşündüğünüzden daha değerli hale gelebilir. Yani sosyal çevre konusunda da gerçekten desteklendiniz. Ne diyelim size, haftayı kapatırken ne deniyor size bu durumda? Gerçekten şanslı taraftasınız diyebilirim sizler için. Gerçekten tadını çıkarın. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, bakalım sizler koçlar kadar şanslı mısınız? Şimdi Venüs'ün destekleyici etkisiyle bu hafta böyle keyif aldığınız bir uğraşın size yeni fırsatlar getirebileceğini de görebilirsiniz. Uzun süredir böyle sadece hani hobi olarak gördüğünüz bir konu vardır. Bundan artık böyle gelir elde edebileceğiniz yeni bir alana dönüşebileceğini de görebilirsiniz. Yeteneklerinizi değerlendirme konusunda da destekleniyorsunuz. Zaten bu anlamda da yeteneğiniz varsa, zaten bunu uzun zamandır da gerçekleştiriyorsanız bunun maddi anlamda da geri dönüşünün olabileceğini de bu zaman dilimi içerisinde görebilirsiniz. Maddi tarafta da böyle kullanmadığınız bir eşya, koleksiyon ürünü ya da ne bileyim hani
gerçekten size artık böyle hani ihtiyaç olmayan bir mal vardır. Hani böyle bir değer vardır. Bunu satma fırsatı da yakalayabilirsiniz. Küçük gibi görünebilir değil mi bu gelişme? Yani ne var bunda, hani gün içerisinde o neler yapıyoruz Gökçe Hanım diyebilirsiniz. Evet, ama bu küçük görünen gelişme bütçenizi bakın rahatlatabilir. Yani para konusunda da desteklenebilen bir haftada olduğunuz için eğer böyle düşünceler varsa bu anlamda da destekleniyorsunuz söyleyebilirim. Şimdi aşk ve ilişkiler. Burada aslında yeni tanışacağınız biriyle böyle kısa sürede çok güçlü bir güven duygusunun oluşabileceğini çok net söyleyebilirim. Mevcut ilişkisi olanlar içinse gelecek planları böyle daha ciddi şekilde konuşulmaya başlanabilir. Yani duygusal konularda da, ikili ilişkiler konusunda da gerçekten bu hafta böyle hani gökyüzünün arkanızda olduğunu hissedeceksiniz. Ben de bunun altına böyle küçük bir çizgi atabilirim. Bakın, çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili özellikle okul hayatı, ebeveynler için bakın buralar önemli. Benim için de çok önemli. Şimdi okul hayatı, kurs değil mi? Hepimizin hayatı böyle geçiyor. Ama şu çocukları da yarış atı gibi yani düşünmeyelim, olur mu? Hani onların da bir hayatı, mutlu olabileceği anları da düşünmemiz gerekiyor diye buradan küçük bir uyarıda bulunayım. Çünkü var çevremde de böyle onu yapacak, bunu yapacak. Sadece kendi hayallerini gerçekleştirmemiş hani anne ve babalar, ne olur çocukları bu anlamda da yüklenmeyelim, olur mu? Elbette ki çocuklarımızın güzel bir hayatı olsun istiyoruz. İşte bu anlamda hani kurslar, sınavlar, böyle hani bakın sportif faaliyetler, hazır bir de yaz geldi. Bunlarla ilgili böyle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzu destekleyeceksiniz. Hatta bakın, beklediğiniz bir sonuç yüzünüzü güldürebilir. Çocuklar sınavlara girdi değil mi? Şimdi onların sonuçlarını bekleme zamanı. Belki bu anlamda birçok aile için güzel hafta olacak, güzel haberler alınacak. Şimdi hafta içerisinde bakın, aile içinde düğün, aman nişan, böyle bebek haberi veya gerçekten hani böyle küçük küçük kutlamalar getirecek çok güzel haberler ve gelişmeler yaşanabilir. Yakınlarınızla böyle bir araya gelmenizi sağlayacak aslında çok mutlu bir gündem çalışıyor diyebilirim sizin için bu hafta. Güzel, zaten hani düğünler, nişanlar değil mi? Bütün sülaleyi, akrabayı, eşi dostu bir araya getirmek için güzel sebeplerdir. Valla ne yalan söyleyeyim, güzel bir hafta, doya doya tadını çıkarın diyorum. Şimdi geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Şimdi bakın, Güneş Satürn karesi özellikle ev, aile alanında sizi daha fazla sorumluluk almaya yöneltebilir. Evet, bu hafta sizin için böyle bir hafta. Şimdi ev sahibi, kiracı veya apartman yönetimiyle ilgili böyle gerçekten hani böyle ağzınızı açıkta bırakacak hiç beklenmedik bir gelişme planlarınızı değiştirebilir. Şimdi ev sahibi dedim, kiracı dedim, bak apartman yönetimi dedim. Bunlar önemli konular, gerçekten hafife alınacak şeyler değil. Hele kiracılar için değil mi? Bakın, planlar değişebiliyor. Çok hafife almayın bu haftayı. Bu konularda bence acele karar vermek yerine ne yapın biliyor musunuz? Birazcık şu süreci bir takip edin. Daha faydalı olacak. Yani bu konuda çünkü çok fazla desteklenmediğiniz bir hafta olduğu için böyle bir ani çıkış, işte hani kiracı böyle ev sahibi diyaloglarına çok fazla girmeyin derim. Birazcık böyle bir takipte kalın derim. En azından bu haftayı böyle bir geçirin. Maddi kısma baktığımda da böyle birazcık bütçenizi ilgilendiren hani yine beklenmedik bir ödemeler var. Bu tarz şeyler gündeme gelebilecek parayla ilgili. Özellikle aile bireyleriyle böyle ortak kullanılan harcamalarda böyle hesaplar yeniden sanki böyle revize edilecek. Bak bilmiyorum, gözden geçirilecek. Yani para konusunda bu hafta gerçekten diğer burçlara nazaran bir tık daha böyle temkinli hareket etmesi gereken sevgili ikizler ve yükselen ikizler var. Çünkü böyle bir haftadasınız. Biraz sanki böyle zorlanacaksınız gibi geliyor değil mi? Başta söylemedim böyle moraliniz bozulmasın diye, ama biraz zor bir hafta bekliyor sizi. Şimdi ilişkiler kısmına da baktığımda aşk hayatınızda özellikle partnerinizle, aile büyükleri veya böyle ortak sorumluluklar konusunda biraz fikir ayrılıkları var. Karşılıklı anlayış göremediğiniz takdirde böyle küçük bir konu gerçekten gereğinden fazla büyüyebilir. İlişkiler konusunda da hani bu hafta gerçekten çok da fazla hani tatlı, sizin yanınızda olan bir gökyüzü yok işin açıkçası. Desteklenmiyorsun. Sessizce söyleyeyim, aramızda kalsın. Evet bakın, abonelik, fatura veya böyle devam eden bir sözleşmeyle ilgili de gözden kaçmış bir ayrıntı yeniden önünüze gelebilir. Evraklar, ödeme tarihleri, yani bunlara aman diyorum, gerçekten bir kez daha dikkatli bir şekilde kontrol etmeniz daha faydalı olur. Aile büyüklerinden birinin bir sağlık süreci. Aman Allah korusun, sağlık deyince değil mi? Şimdi bakın, işin rengi değişir. O resmi işlemleri veya böyle günlük ihtiyaçlarıyla
daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Bu hafta gerçekten sizi böyle bazı sorumluluklar hani beklediğinizden çok daha fazla zamanınızı alabilecek bir hafta gibi duruyor. Yani ilişkiler, ailevi konular, para konuları, sağlık, dediğim gibi ne olur? Bu hafta bir tık böyle zorlanabileceğiniz bir hafta, sakin kalmakta yarar var. Ve geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Neptün retrosu. Neptün retrosunun etkisi de bakın yakın çevrenizle ilgili bazı belirsizlikler yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. O sis perdesi böyle aralanıyor. Güneş Satürn karesi nedeniyle kardeşiniz, kuzeniniz veya yakın akrabanızla ilgili gelişmeler o kendi planlarınızı biraz ikinci plana atmanıza neden olabilir. Yani zaman yönetimi konusunda bu anlamda çok fazla desteklenmediğiniz için sizin planlar rafa kalktı. Üzgünüm, ikinci plana kalktı. Öncelik onlara oldu. Dikkat derim. Şimdi ilişkiler kısmında da böyle geçmişte kapanmamış, tamam mı? Bir ilişkinin yeniden gündeme gelme ihtimali biraz yüksek. Yani bir mesaj, beklenmedik bir karşılaşma, bu aralar dikkat edin girdiğiniz ortamlara, veya ortak bir tanıdık aracılığıyla yeniden iletişim kurulabilir. Evet, böyle aracılar vardır genelde, değil mi? Hep de arkadaşlarımız olur. Eğer güzelse tabii ki desteklensin ama yine yarım kalıp da sinir bozacaksa bence hiç gerek yok. Öyle kaldığı yerde kalsın. Şimdi geçmişi elbette doğru değerlendirme konusunda da desteklenmeyeceğiniz için bu hafta, o yüzden bu cümleyi çok rahat kuruyorum. Acele kararlar almak konusunda da desteklenmeyeceksiniz. Çünkü gökyüzü bu hafta ne diyor biliyor musun ilişkiler konusunda? Eski geliyor ama sen ne kadar o eskiye yer açacaksın tekrar hayatında? Bu soru cevabı da sende, artık cevabını sen vereceksin. Şimdi maddi kısma da baktığımızda burada biraz böyle hani kimlik yenileme, ehliyet, pasaport veya böyle benzeri resmi işlemler nedeniyle de o planladığınız harcamalar evet yapılabilir. Küçük masraflardı bunlar ama bunlar bir araya geldiğinde ne olur? Bütçe zorlanır, değil mi? Aman ne var bunda dersin. Bir bakmışsın ki hafta ortasında eyvah eyvah ucu bucağı kaçmış. İşte bütçe zorlanabilir. O yüzden dikkat. Yani para konusunda ben derim ki biraz kontrollü hareket edin. Bakın telefon, bilgisayar, e-posta veya kullandığınız dijital platformlarda yaşanabilecek teknik aksaklıklar işlerinizi biraz yavaşlatabilir. Önemli bilgi ve belgelerinizi, bak yine söylüyorum, gerçekten çok önemli, yedekleyin. Bak bunu bana yorumlarda yazacaksınız. Bir kez daha tekrarlıyorum. Telefon, bilgisayar, e-posta, kullandığınız o dijital platformlarda yaşanabilecek teknik aksaklıklar yaşanacak. Dolayısıyla lütfen yedeğin alın. Bak ben size bu kadarını söyleyeyim. Hafta sonuna doğru böyle son anda gelişen bir ziyaret, işte ne bileyim kısa yolculuklar veya aile görüşmesi nedeniyle programınızı yeniden düzenlemek zorunda kalabilirsiniz. Bu konuda biraz esnek davranın canım. Yani ne var bunda? Havalar zaten ısındı, sıkıntı yok. Bu plan bu hafta gerçekleşmiyorsa bir dahaki hafta gerçekleşir, değil mi? Biraz rahat olun diyorum. Çünkü bu hafta bakın dediğim gibi gökyüzü biraz sizi zorlayacak her anlamda. O yüzden bu hafta bir tık böyle esnek bırakın kendinizi. Bırakın hayat şöyle akışa, böyle akışa güvenin diyorum en azından bu hafta. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Şimdi Venüs'ün Başak Burcu'na geçişiyle birlikte maddi konularınızı böyle daha sağlam bir zemine oturtabileceğiniz bir haftaya giriyorsunuz diyebilirim. İşinizle bağlantılı yeni bir müşteri, yeni bir anlaşma veya böyle ticari bir bağlantı sayesinde gelirinizin artabilecek duruma gelebileceğini, yani gerçekten böyle fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hani emek verdiğiniz o konulardan somut karşılık almak konusuna bakın, gerçekten bu hafta güzel bir hafta. Destekleniyorsunuz. Bu kelimeyi duymak istiyorsunuz, seviyorsunuz bu kelimeyi. Destekleniyor muyuz, desteklenmiyor muyuz, değil mi? Güneş Satürn karesi de iş hayatındaki sorumluluklarınızı böyle hani bir tık artırsa da bu durum aslında aynı zamanda yöneticilerinizin de size duymuş olduğu güveni aslında ortaya koyacak. Neden? Çünkü evet, görev tanımınız genişledi. Bunu zaten yöneticileriniz istedi. Çünkü size güveniyor. Daha görünür bir pozisyona geçebileceğiniz anlamına da tabii ki geliyor. Yani kariyer alanı da bu hafta sizin gerçekten arkanızda. Destekleniyorsunuz. Şimdi aşk ve ilişkiler, daha ciddi kararlar ön plana çıkıyor biliyor musunuz? Bakın ilişkisi olan aslanlar, evlilik tarihi belirlemek, aman Allah'ım ne kadar güzel bir şey değil mi? Düğün hazırlıklarını başlatmak ya da birlikte yaşama fikrini konuşmak gerçekten bu hafta mümkün. İlişkinizi aslında böyle daha kalıcı hale getirecek adımlar atmak konusunda da olabildiğince güzel bir hafta. Valla
Şans sizden yana, aman diyelim maşallah. Hafta içerisinde katılacağınız bir toplantı, sunum veya iş görüşmelerinde de fikirleriniz beklediğinizden çok daha fazla ilgi görecek. Kısıtlamayın onları. Bırakın aksın o bilgiler, paylaşın. Hatta doğru zamanda yapacağınız o öneri ne olacak biliyor musunuz? Gerçekten yeni fırsatları da kapısını açabilir. Uzun süredir bakın sadece böyle düşündüğünüz bir proje veya girişim varsa ilk somut adımı da atabilirsiniz. Bu hafta öyle bir hafta. Yani bu hafta cesaret gösterdiğiniz her konuda gökyüzü sizi geliyor, destekliyor. Haydi bakalım şans sizden yana olsun. Güzel bir hafta. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Şimdi Venüs'ün burcunuza geçmesiyle birlikte ne oluyor? Haftanın en güçlü etkilerini alan burçlardan biri oluyorsunuz. Bak burada baştan söylemeyeceğim. Bitirirken söyleyeceğim, tamam mı? O sihirli kelimeyi. Kendinizle ilgili yapmak istediğiniz o değişiklikler çok daha başarılı sonuçlar verebilir. Çekinmeyin, sakın böyle bir ürkeklik yapmayın. Kişisel konularda gerçekten çok güçlü desteklendiğiniz bir hafta. Bak bu kısmı geçtim, şimdi maddi kısım. Maddi tarafta da özellikle kendi emeğiyle çalışan başaklar için oldukça verimli bir dönem başlıyor. Yeni ve uzun soluklu çalışabileceğiniz bir müşteri kazanabilirsiniz. Veya bakın mevcut iş hacminizi gerçekten büyütecek bir anlaşma dahi yapabilirsiniz. Yani daha ne diyeyim? Para konusunda destekleniyorsunuz. Akıyor. Hafta akıyor. Çok güzel. Gerçekten hani deriz ya, çeşme akarken, musluk akarken doldurun. Siz beni dinleyin. O bir hafta nedir? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Fırsatları yakalamışken değerlendirin. Aşk ve ilişkiler kısmında da güven duygusu evet olabildiğince ön plana çıkıyor. Bekar başaklar, ciddi düşünen, ayakları yere basan biriyle ne oluyor? Tanışma ihtimali oldukça yüksek. Mevcut ilişkilerde ise gelecek planlarını böyle konuşmak evet çok kolay hale gelecek. Güzel. Yani bakın duygusal anlamda da gerçekten sizin için çok güzel bir hafta. Evet, daha bitmedi. Bakın nerelerde destekleniyorsunuz. Şimdi yurt dışı bağlantılı resmi işlemleriniz varsa pasaport, vize veya konsolosluk süreçlerinde de beklediğiniz gelişmeler yaşanabilir. Güzel gelişmeler. Yani evraklarınızı bakın tam ve eksiksiz istenilen şekilde hazırlarsanız bu süreç tıkır tıkır işleyecek. Hiçbir sorun yaşanmayacak. Tamam mı? Her şey sizin elinizde. Katılacağınız bir fuar, seminer veya böyle mesleki organizasyon sayesinde de yeni iş bağlantıları olabilir. Bakın böyle konuşmalar yaşanabilir. Hatta bu durum bakın ilerleyen aylarda size gerçekten katkı sağlayacak kişilerle de tanışma fırsatı sunacak. Sosyal ve profesyonel çevrenizde büyütme konusunda da gerçekten zaten bunu da istiyorsunuz. Güzel desteklenen bir haftadasınız. Yorumunuzu yaparken başta ne dedim? En sonda söyleyeceğim dedim. Gerçekten haftanın en şanslısısınız. Tebrik ediyorum ve güzel bir alkış hak ettiniz. Ve geldik sevgili Terazi ve yükselen terazilere. Şimdi Güneş Satürn karesi evet özellikle ortak paylaşımlar ve aile içindeki o maddi konuları çok daha görünür hale getirecek. Miras, nafaka, yani aileye ait bir malın paylaşımını böyle yeniden gündeminize getirecek. Biraz hassas konular değil mi? Evet. Şimdi bu süreçte ne yapmak lazım? Tabii ki acele karar vermek yerine hukuki detayları çok dikkatli bir şekilde incelememiz değil mi? Faydalı ve yararlı olacaktır. Yani bu konu gerçekten hassas ve önemli bir konu. Bu hafta bu anlamda gökyüzü sizi çok fazla böyle motive edemeyecek, üzgünüm. Destek alamadığınız için aman diyorum, çok dikkatli olun. Maddi tarafta da partnerinize veya böyle eşinize yapılacak ortak harcamalar küçük böyle bir fikir ayrılığına neden olabilir. Yani o büyük alışverişleri birlikte planlamak ve bütçeyi ortak belirlemek sanıyorum çok daha doğru bir sonuç verecektir. Yani bu süreçte böyle ayrı ayrı takılmayın, olur mu? Hani her birinizin elinde bir kart olmasın, tek bir kart olsun. Genel anlamda toplu bir şekilde bu harcamaları yapın derim. En azından görürsünüz. Yani para konuları da bu hafta gerçekten çok da yüzünüzü güldürmeyecek. Aman temkinli olun. Şimdi ilişkiler kısmındaysa böyle gündemi belirleyen konu yine aslında ortak sorumluluklar olacak, biliyor musunuz? Evet, maddi kararlar veya gelecek planları nedeniyle yaşanacak o kısa süreli gerginlikleri büyütmezseniz şayet süreç çok daha rahat olacak. Yani ilişkiler konusunda desteklenilen bir hafta değil ya. Dolayısıyla da bu süreci ne olur çok fazla hani büyütmeyin diyorum. Bir tık daha rahat yönetebilmek için o gerginlikleri bence böyle ne yapın, bu sefer taca atın. Hiç bu toplara girmeyin diyorum. Sağlık tarafında da planlanan bir operasyon, tedavi veya gerçekten tıbbi bir müdahale ile ilgili
tarihin netleşebileceğini söyleyebilirim. O ertelenen işlemleri tamamlamak konusunda gökyüzü, evet, sağlık konusunda en azından destekleniyorsunuz. Gerçekten şifa dilemekten başka bir şey yok tabii bu noktada. Kaybettiğinizi düşündüğünüz önemli bir belge, dosya veya böyle bir evrak yeniden gündeminize gelecek değil, onu bulacaksınız. Hani üzüldünüz, eyvah ne yaptım dediniz ama bulabilirsiniz. Hatta yakın bir arkadaşınızın sizden kefil olmasını ya da böyle hani referans vermesini bile isteme gibi bir durumlar da söz konusu. Yani bu konuda bence karar verirken ayrıntıları gözden kaçırmayın derim. Yani bu zamanda kimse kimseye, bilmiyorum kim olursa olsun, ne kefil olun ne de referans olun. Bence başınızı ağrıtmayın. Yani bu kim olursa olsun diyorum. Ben yine de uyarımı yapayım. Geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Şimdi bu hafta sosyal çevreniz o beklediğinizden daha fazla fırsatları size getiriyor. Katılacağınız toplantılar, davetler, tamam mı? Yani böyle o güzel ortamlar, tanışacağınız kişiler, iş hayatınızla ya da böyle hani geleceğinize yönelik hedeflerinizle ilgili aslında çok önemli konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Ve bakın, bu tür konuşmalar zaten hep söylüyorum ya, hani bir insanla tanışırsınız, bir iş insanıyla tanışırsınız. Orada kendi planınız, kendi projenizle ilgili böyle küçücük bir diyalog geçebilir. Orada geçti, orada kaldı gibi düşünebilirsiniz. Ama size o öyle bir kapı açar ki inanamazsınız. Yeni bağlantılar bağlantıları, yeni kişiler yeni kişileri getirir. Bu anlamda gökyüzünün sizi gerçekten bu anlamda mutlu edeceğini söyleyebilirim. Maddi tarafta ise yurt dışı bağlantılı bir ödeme, resmi belge veya uzun süredir böyle hani sonuçlanmasını beklediğiniz bir işlemin olumlu ilerleyebileceğini söyleyebilirim. Özellikle uluslararası bağlantılı işlerde beklediğiniz gelişmeler varsa, evet, bunları yani alma ihtimaliniz çok yüksek. Hani olumlu haberleri alma ihtimaliniz çok yüksek. Yani para konusunda bu hafta, evet, yüzünüz gülüyor, desteklendiniz. Şimdi 7 Temmuz'da başlayacak, biliyorsunuz, bir Neptün retrosu var, bahsetmiştim. Bu geleceğe yönelik hedeflerinizi ve birlikte yol aldığınız insanları aslında yeniden değerlendirmenizi sağlar. Size bunu aslında hatırlatır. Hani kimlerle devam etmeniz, kimlerle yollarınızı ayırmanız gerektiği konusunda aslında çok net görebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz der. İşte bu konuda ne yapın biliyor musunuz? Bence sezgilerinizi dinleyin ya. O sezgiler gerçekten bu süreçte çok güçlü çalışacak. Başvurduğunuz bir proje varsa, bir ihale, ne bileyim bir yarışma ya da resmi bir değerlendirme sürecinde bakın, gökyüzü gerçekten sizi, yüzünüzü güldürebilecek bir gelişmenin yaşatabileceğini de söyleyebilirim. Yani emek verdiğiniz bir konunun aslında karşılığını alma ihtimaliniz bu hafta oldukça yüksek görünüyor. İlişkilerde de ciddi bir noktaya taşınacak gelişmeler var. Ne demek şimdi bu? Ciddi denildiği zaman hemen aileler devreye girer. Evlilik tek taş, değil mi? Evet. Ailelerin tanışması, söz, nişan veya evlilik hazırlıkları gibi gerçekten çok somut adımlar gündeme gelebilir. Yani mevcut ilişkinizi güçlendirmek ve geleceğe yönelik kararlar almak konusunda olabildiğince destekleniyorsunuz. Vallahi güzel bir hafta. Aman size de maşallah diyelim. Evet, geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Güneş-Satürn karesi bu hafta planladığınız organizasyonlarda veya uzak bağlantılı işlerinizde bazı gecikmeleri de beraberinde getirebileceği bir hafta diye hemen şöyle bir giriş yapalım. Şimdi rezervasyon yaptığınız bir otel, katılacağınız bir etkinlik ya da planlanan bir seyahat son anda değişebilir. Yani burada biraz esnek hareket edebilir misiniz? Sevgili yaylardan bahsediyoruz. Eğer esnek hareket ederseniz bu süreci çok daha rahat yönetebilirsiniz. Yani bilemiyorum. Seyahat ve resmi işlemler konusunda işin açıkçası çok da fazla bu hafta destek görmeyeceksiniz. Maddi tarafta da özellikle böyle tatil, ulaşım veya eğitim gibi hani önceden hesaplamadığınız o harcamaların biraz böyle bütçenizi zorlayabileceğini, biraz sarsabileceğini söylemem lazım. Yani büyük harcamaları ertelemek ve bütçenizi yeniden planlamak sanıyorum bu hafta için çok daha doğru bir tercih olacaktır. Çünkü para konuları her zaman önemli ama bu hafta sizin için bir tık daha önemli. Şimdi aşk hayatında ilişkilere baktığımızda partnerinizle birlikte yapılacak böyle planlar veya böyle hani ortak masraflar nedeniyle biraz sanki böyle fikir ayrılığı yaşayacaksınız. Evet. Yani küçük konuları bence büyütmeyin. Hani karşı tarafında bakış açısını biraz anlamaya çalışın derim. Neden? Çünkü hani ilişkiniz açısından elbette bu çok önemli. Çünkü bu hafta ilişkiler konusu böyle çok da fazla yüzünüzü güldürecek bir hafta değil. O yüzden böyle karşılıklı anlayışı elden bırakmayın derim. Üniversite, konsolosluk, mahkeme bakın önemli ya da resmi kurumlarla ilgili böyle beklediğiniz bir süreç düşündüğünüz kadar hızlı olmayacak. Ay çok da seversiniz değil mi böyle ağır işleyen
geçen süreçleri. Evrak veya onay gerektiren o konularda biraz daha sabırlı olmanız gerekecek. Üzgünüm, öyle bir haftadasınız. Eşim hiç sevmedi bu yorumları ama yapacak bir şey yok. Sağlık tarafında da özellikle bakın yoğun tempo nedeniyle biraz kas ve eklem ağrıları olabilir. Bunlara karşı da birazcık dikkatli olmanız gerekmektedir diyorum. Yani böyle hani çok aman aman wow şanslı bir hafta diyemiyorum ama çok da zorlanabileceğiniz bir hafta olmadığını da söyleyebilirim. Yani ilişkiler konusunda bir tık dikkat edin diyorum. Çünkü karşı tarafın fikirlerini de lütfen dinleyin, değil mi? Onlar da çok önemli. Neticede bu ilişkiyi birlikte yaşıyorsunuz. Maddi kısımlarda da o beklediğiniz hani ödemeler, o bütçe hani beklediğiniz hızda gelmeyebilir. Yani para konusunda da çok fazla desteklenmiyorsunuz. Yani bir tık böyle bu hafta sizin için keyifsiz geçebilir mi? Geçer. Ama çok da böyle wow deyip de zorlanacağınız, her yönden çıkmaza girdiğiniz bir haftada değil mi? Evet, şans yine sizden yana olsun diyelim, öyle bitirelim. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Şimdi 7 Temmuz'da başlayan Neptün retrosu yakın çevrenizde olan ilişkilerinizi ve o geleceğe yönelik bazı kararlarınızı yeniden gözden geçirmenizi sağlayacak. Aslında bu çok güzel bir şey. Ben çok seviyorum bu durumları. Aynı zamanda şehir dışından gelecek bir haber veya bir teklif ya da hani uzun zamandır böyle değerlendirdiğiniz bir planın yeniden gündeminize gelebileceğini söylemem lazım. Geleceğe yönelik kararlar konusunda da gökyüzü bakın bu hafta gerçekten yüzünüzü gülecek. Destekliyor. Maddi tarafta da geciken böyle bir kira ödemesi, alacak veya beklediğiniz bir tahsilat nihayet sonuçlanıyor. Evet, elinize geçecek bir ödeme, ertelediğiniz bazı planlarınızı böyle sanıyorum hani hayata geçirmenize de aslında bir tık böyle yardımcı olacak. Yani o küçücük rahatlama sizi böyle o planlarınızı hayata geçirmeniz konusunda destek olacağı için diyeceksiniz yani. Bu anlamda da destek aldınız, küçücük de olsa. Aşk hayatında ise böyle uzun süredir gerçekten konuşulmayan çok önemli bir konu sonunda masaya gelebilir. Yani ilişkinin geleceğiyle ilgili alınacak ortak kararlar o belirsizliklerin yerini daha sağlam bir zemine bırakacak. İlişkiler konusunda bu hafta bir tık daha hani diğer haftalara nazaran baktığımda destekleniyorsunuz diyebilirim. Güzel bir hafta. Şehir dışına yapmayı düşündüğünüz bir yolculuk veya böyle önceden gerçekten hani planını yaptığınız bir organizasyon daha da netlik kazanacak, netleşecek. Hazırlıklarınızı tamamlamak ve yeni bir deneyime adım atmak için gerçekten uygun bir süreçtesiniz. Şimdi bakın, mesleğinizle ilgili yeni bir eğitim, sertifika programı veya uzmanlık alanı kazanmak adına aslında çok önemli bir karar verebilirsiniz. Ben seviyorum böyle durumları. Kendinizi böyle geliştireceğiniz bu süreç önümüzdeki dönemde aslında kariyeriniz açısından size çok önemli avantajlar sağlayabilir, biliyor musunuz? Aman bak, bu paragraf önemli, buraya atlamayın. Yani kariyer konusunda da mesleğiniz konusunda da gerçekten desteği arkanıza aldınız bu hafta. Geldik sevgili Kova ve yükselen Kovalara. Şimdi bu hafta ortak paylaşımlar ve resmi işlemler aslında çok daha fazla zamanınızı alacak. Nedir işte? Tapu devri, noter işlemleri hiç de sevmem. Mirasla ilgili böyle evrakların tamamlanması gerekebilir. Küçük bir eksiklik ya da bir aksaklık bakın bu süreci gerçekten uzatır. Dolayısıyla da bu detaylara ne olur çok dikkat edin. Çünkü bu konuda çok desteklenen bir haftada değilsiniz. Özellikle böyle tane tane anlatmak istedim size bu kısmı. Şimdi maddi tarafta da partnerinizin böyle yapmak istediği yüksek tutarlı bir harcama. Bakın, yüksek tutarlı. Normal bir harcamadan bahsetmiyorum. Bu bütçe planlarınızı değiştirmez mi? Alt üst eder. O büyük alışverişlerde böyle acele karar vermemek aslında sizin için çok daha avantajlı olacak, biliyor musunuz? Yani partnerinizi uyarın. Bak, bu hafta para konusunda desteklenmiyoruz. Bütçeyi bu kadar aşma. Bence değil. Yoksa siz aşacaksınız her şeyi. Eyvah. Bakın, sağlık tarafında da çok önemli. Diş, aman diyorum. Diş sağlığı çok önemli. Ben de yaşıyorum bunu. Ne zamandan beri? Aman çok 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 dikkatli olun. Kanal tedavisi sakın ihmal etmeyin. Ve küçük bir cerrahi müdahale gündeme gelebilir. Yani ertelediğiniz sağlık işlemlerinizi tamamlamak için gerçekten uygun bir dönem olsa da yani nasıl olsa sıkıntı yok, yarın da giderim, önümüzdeki haftada giderim gibi bir şeye kapılmayın, ihmal etmeyin. İhmale gelmez. Sağlık hiç gelmez, diş hiç gelmez. Aile büyüklerine ait bir ev, arsa veya böyle hani başka bir mülkle ilgili ortak bir toplantı ya da değerlendirme yapılabilir. Yani herkesin aslında farklı beklentileri olacağı için bu uzlaşmacı tavır
önemli. Dolayısıyla da böyle uzlaşmacı davranırsanız siz bu konuda daha çok fayda ve yarar sağlayacaksınız. En azından kendi adınıza. Uzun zamandır böyle bulamadığınız değerli bir eşyanızın yerini de öğrenebilirsiniz. Ya da kayıp olduğunu düşündüğünüz bir eşyanıza yeniden kavuşabilirsiniz. Değil mi? Ne kadar enteresan hayat. İşte bakın bize neler sunuyor. Yani hani küçücük gibi görünen bu gelişme, değil mi? Çok küçük, ben bile yani şimdi bunu yazarken dedim acaba yazsam mı bu kısmı, ama gerçekten önemli. O yüzden sizi rahatlatabildiğini de görebileceksiniz. Evet, sizin için de güzel bir hafta olsun diyelim ve geldik son olarak sevgili balık ve yükselen balıklara. Bakalım haftayı nasıl kapatıyoruz? Şimdi Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte ikili ilişkiler ve ortak çalışmalar alanında destekleyici etkiler almaya başlıyorsunuz. Yeni bir müşteriyle uzun vadeli çalışabilirsiniz, bir anlaşma yapabilirsiniz veya işinizi olduğundan daha büyütecek önemli bir işbirliği bile kurabilirsiniz. Böyle bir bağlantı sağlayabilirsiniz. Yani gerçekten işinizle ilgili profesyonel konularda gerçekten destekleniyorsunuz. Şimdi maddi tarafta da ek işten, serbest çalışmadan ya da böyle bireysel bir projeden ilk kazancınızı da elde edebilirsiniz. Lütfen yorumlar kısmında bekliyorum. Gökçe Hanım demiştiniz. Evet, kazancımızı elde ettik diye. Küçük başlayan bir gelir zamanla daha düzenli hale de aslında gelebilir. Şimdi ilişkiler kısmına baktığımda ise İlişkiniz böyle daha ciddi bir noktaya taşıyacak gelişmeler var. Evet, böyle şeyler yaşanabilir. İşte söz, nişan, ailelerin tanışması veya birlikte gelecek planlarının yapılması gibi somut adımlar bak bu dönemde atılacak ve bu konular gündeme gelecek. Hafta içerisinde kalabalık bir aile buluşması olabilir. Akraba ziyaretleri veya uzun zamandır görüşmediğiniz yakınlarınızla bir araya gelmeniz olabildiğince mümkün görünüyor. Güzel bir hafta, severim ben. Aylar önce yapmış olduğunuz bir başvuru, bak bir müracaat veya değerlendirme sürecinde ise bir şey mesela. İşte bu gibi durumlarda da gerçekten çok güzel, sizi sevindirecek mutlu haberleri de alabilirsiniz. Ay lütfen bunları benimle paylaşın. Ben çok keyif alıyorum sizin yorumlarınızı okurken. Sabırla beklediğiniz bir konunun da gerçekten olumlu sonuçlanma ihtimalinin bu hafta olabildiğince yüksek olduğunu da sizlere söylemem lazım. Evet, güzel başladık ve güzel bitirdik değil mi? Koçlar da çok şanslı başlamışlardı. Sevgili balıklar da programı kapatırken yükselen balıklar da gerçekten haftayı güzel kapatanlardan, şanslı kapatanlardansınız. Evet, her hafta dediğim gibi her hafta 12 burcu farklı yerlerden değil mi? Sınava tabi tutuyor hayat ve gezegen ve gökyüzü. Dolayısıyla da bu haftada nasibimizi aldık. Hepimizin hayrına olsun diyelim, ne diyelim? Bir sonraki hafta yeni yorumda görüşmek üzere ne diyorum? Hoşça kalın, sevgiyle kalın.